Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır ve öyle nefis bir kıymalı börek tarifim var ki bu böreği yiyen hiç kimse hazır yufkadan olduğuna inanmayacak. Herkes el açması bir börek sanacak. Bu nefis kıymalı börek tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kıymalı böreğin iç harcı için ilk olarak yaklaşık 50 gram yağlı kıymayı tavanın içerisine aldım ve topak kalmayacak şekilde ezdikten sonra kapağını kapatıp yağlı kıymanın yağının erimesi için biraz pişiriyorum. Yağlı kıymanın yağı iyice eridi gördüğünüz gibi. Şimdi yaklaşık 500 gram dana kıymayı tavanın içerisine ekliyorum. Ve topak kalmayacak şekilde dana kıymayı kaşık ile ezerek pişirmeye başlıyorum. Kıyma kendi suyunu salıp sonrasında kendi suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi artık kıyma suyunu çekmek üzere. Biraz daha pişirdim. Kıyma kendi suyunu tamamen çektikten sonra şimdi içerisine doğramış olduğum bir tane soğan ekliyorum. Soğanı kıymayla karıştırıp birkaç dakika yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Soğanlar yumuşamaya başladı. Tamamen yumuşamasını beklemedim. Şimdi içerisine rendelemiş olduğum bir tane patatesi ekleyip karıştırıyorum. Kıymalı patatesli bir börek içi hazırlıyoruz. Çok daha güzel ve lezzetli oluyor. Yerken içinde asla patates olduğunu anlamayacaklar. Bu konuda içiniz rahat olsun. Şimdi patatesi de karıştırdıktan sonra bir 5 dakikada böyle pişirdim. Ardından içerisine bir tane kırmızı biber ve bir tane yeşil biberi ekliyorum. Tekrar karıştırıp 1-2 dakika daha kıymalı börek içini pişireceğiz. Şimdi içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı acı pul biber ekliyorum. Baharatlarını da iyice karıştırdıktan sonra kıymalı börek iç harcı artık tamam. Sebzelerin tamamen yumuşamasını beklemenize gerek yok. Zaten fırında da pişeceği için yumuşayacaklardır. Şimdi sıra geldi kıymalı börek sosunu hazırlamaya. Bunun için 1 su bardağı ayçiçek yağı, 3 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı beyaz sirke ve birazcık tuz ekliyorum. Eğer kullandığınız yufkanın tuz miktarı, tuz oranı iyi ise sosun içerisine tuz eklemenize gerek yok. Şimdi bütün malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar börek sosunu çırpma teliyle çırpıyorum. Hazır yufkadan kıymalı börek hazırlıyoruz. 4 tane hazır yufka kullanacağım. Şimdi yufkalardan ilkini tezgaha aldım ve şöyle ikiye katlıyorum. Ardından yufkayı ortadan ikiye kesiyorum. Bir parçasını hemen kaldırıyorum. Diğer parçasını gördüğünüz şekilde açıyorum. Ve yufkanın içerisine hazırladığımız özel börek sosundan 1-2 kaşık kadar gezdiriyorum. Gezdirdiğimiz sosu bir fırça yardımıyla yufkanın her yerine güzelce sürüyoruz. Kıymalı böreğe çıtır çıtır lezzetini verecek esas şey hazırladığımız bu özel kıymalı börek sosu. Gerçekten her börekte kullanabileceğiniz çok güzel bir sos tarifi. El açması lezzetinde bir börek hazırlamak istiyorsanız hazırladığımız bu börek sosunu her tarifte kullanabilirsiniz. Hazır yufkaya sosu güzelce sürdükten sonra hazırlamış olduğumuz kıymalı börek harcından kenarına yerleştirdim ve kaşıkla düzelttikten sonra hemen bir ucundan başlayarak sarıyorum. Bu aşamada çok sıkı olmasına gerek yok. Orta sıkılıkta sararak hazırlayabilirsiniz kıymalı böreği. Yufkayı güzelce sardıktan sonra ortadan ikiye katladım. Gördüğünüz şekle getirdim ve yağlı kağıt serdığım fırın tepsisinin içerisine alıyorum.
Şimdi hemen bir kere daha göstermek istiyorum kıymalı böreğin şeklini nasıl verdiğimizi görün tekrar diye. Eğer kolay börek tarifleri arıyorsanız, hazır yufkadan kıymalı börek tarifi arıyorsanız, hazırladığımız bu hazır yufkadan kıymalı börek tarifini mutlaka denemelisiniz. Hazırlayabileceğiniz en kolay börek tariflerinden bir tanesi oluyor. Hazır yufkadan yaptığımız için de gerçekten çok vakit almadan hızlıca hazırlayabileceğiniz lezzetli bir börek tarifi. Eğer siz de benim gibi çıtır çıtır börek tariflerini seviyorsanız mutlaka bu böreği denemelisiniz. Kıymalı böreği güzelce sardım. Şimdi ortadan ikiye büküyorum ve şeklini veriyorum. Yufkalar bitinceye kadar aynı şekilde kıymalı börekleri hazırlıyoruz. Ben bu şekilde ince uzun bir şekil verdim ama dilerseniz kıymalı böreği kol böreği gibi sararak da hazırlayabilirsiniz. Yuvarlak tepside yapmak isterseniz eğer o şekilde de çok güzel olacaktır. Eğer hazırladığımız börek tarifini buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Şimdi hazırladığımız kıymalı böreklerin üzerinden kalan börek sosundan fırça yardımıyla bol bol sürüyorum. Eğer börek sosundan kalmadıysa böreklerin üzerinden sadece sıvı yağ da sürebilirsiniz. Kızarmasına yardımcı olacaktır. Hazırladığımız kıymalı börekleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı ve üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Ben yaklaşık 45 dakika kadar pişirdim ve istediğim kızarıklığa geldi. Şimdi hemen bu çıtır çıtır böreklerin sesini size dinletmek istiyorum. Gerçekten inanılmaz çıtır ve çok lezzetli bir börek oluyor. El açması lezzetinde kıymalı börek hazırlamak istiyorsanız eğer hazırladığımız bu börek tarifini mutlaka denemelisiniz. Keserkenki çıtırtısını da şöyle tekrar dinletmek istiyorum size. Hazırlayabileceğiniz en kolay börek tariflerinden bir tanesi. Dediğim gibi eğer siz de böyle çıtır çıtır börek tariflerini seviyorsanız, hazırlayacağınız börek tarifi kolay olsun isterseniz hazırladığımız bu kıymalı patatesli hazır yufkadan börek tarifini gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İster çay saatlerinde, ister kahvaltılık olarak hazırlayabileceğiniz en kolay börek tariflerinden bir tanesi hazırlamış olduk. Eğer hazırladığımız bu hazır yufkadan kıymalı patatesli börek tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Sizin börekleriniz de en az benimki kadar çıtır olacak. Bunun garantisini verebiliyorum. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.